İyi günler sanatseverler. Minyatür dersimizin ilk gününde çimler ve yer bitkilerinden bahsedeceğim. Dış mekan çizgileri olan çimler damla yapraklarla başlar. Bugünkü çalışmalarımızdan birkaç örnek göstermek isterim sizlere. Çimler tek tek çalışıldı ve yer bitkileri. İlk önce yine el kaslarımızı açmak için temiz kağıdımızı alalım. Basit bir şekilde elimizi çalıştıralım. Bu çalışmayı her çizimden önce yaparsanız daha kontrollü hareket edersiniz. Şimdi yapacağımız en basit sazlık ve çimler. Bir merkezden çıkarsanız daha estetik olur. Ve bir zemin. Bir zemin. Çok basit. Bakın sazlığınız ve çimleriniz. Şimdi yapacağımız damla yaprağımız. Bu çalışmada çok büyük. Hemen küçültüyoruz. Minyatürde detay küçülür. Çok küçük nüanslarla hareket edin. Zaten deseniniz küçüldükçe çiziminiz daha rahat olacaktır. Damla yapraklarınız. Şimdi aynı çimlerde uyguladığınız damla yaprağınızı bakın yine zemine oturtturalım. Merkez bir damla yaprak. Solda damla yapraklar. Sağda damla yapraklar. Bir üçgen düşünün ve ona göre dağıtın. Hemen başlıklarını çevireceksiniz. Minyatür sanatımızda damla yapraklar ve çimler oldukça çok kullanılmış ve çok farklı detaylara girilmiştir. Şimdi büyük çalıştım ki net göresiniz diye. Sistem şudur. Her birinin boşluğuna yerleştirilir yapraklar. Şimdi bunu basit çimlerle görelim. Bakın, üçgen çiziyoruz burada. Ve böylelikle dış mekanda zeminimiz eşit şekilde doluyor. Genelde bir es çıkararak ya da bir tümsek yaparak bitkileri zemine yerleştirmiş nakkaşlarımız. Aynı şekilde damla yapraklarımızı küçük şekilde uygulayalım. Tabii daha sonraları kalemlerimiz 0,3 uçlara inecek. Şimdiki çizdiğim kalem 0,7 olduğu için daha iri görünüyor. Bunun sebebi de sizin daha net görmeniz. Daha sonra daha da inceleyecek çizgiler. Bakın tüm boşlukları birbirine eşit dağıtarak yerleştirdim. Şimdi birkaç örnekle çalışmaya devam edelim. Artık basit bir şekilde zeminimizi ovalimizin içi gibi düşünerek yerleştirmeyi yapıyorum. Bu ilk önce noktalarla görün. Daha sonra çimlerimizi ve damla yapraklarımızı çizerek uygulayacağız. Bakın zeminde hiçbir boşluk kalmadı. Hemen basit ilk önce eslerle. Bu da bir dış mekan zemin detayıdır. Ne öğretiyor isem onu minyatür sanatında gözlemleyin. Çimleri öğretiyorsam
Sadece minyatür çalışmasında çimlere bakın. Ağaçları öğretiyorsam sadece ağaçlara bakın. O zaman detayı daha net görürsünüz. Şimdi basit çimleri yerleştiriyoruz. Onun boşluğuna onu, diğerinin boşluğuna diğerini fark ederseniz zemin daha rahat oluyor. Bakın, ben alttaki esleri yapmadım. Merkezden nasıl başladığımı görün istedim. Genelde tek merkezli çalışırsanız çimleriniz daha güzel görünür. Desenlemeye damla yaprakla devam edelim. Damla yapraklarımız çizdikçe küçülecek. Yani bunlar küçük çimlerimiz. Tekrar başka bir damla yaprak. Doldurmayayım, artık sistemi anladınız. Yukarı doğru bir damla yaprak, aşağı doğru bir damla yaprak ve es bir damla yaprak. Bakın, yukarı doğru damla yaprak, aşağı doğru damla yaprak ve es. Çok fazla çeşit var. Farklı bir örnekle devam edelim. Burada taş uygulayalım. Hani helezon çiziyorduk ya. Onu hafif kırık bir şekilde, titrek bir şekilde taş çeviriyoruz. Bakın. Damlamızı yaptık. Döndük. Noktalar verdik. Tekrar minik damlalarla devam edeceğiz. Noktalar devam ediyor. Başka bir damla yaprak örneği. Hafif es çiziyorsunuz. İç bükey, dış bükey. Damlayı sağlı sollu yerleştiriyorsunuz. Ve zemin atıyorsunuz. Sizler de zamanla kendi yapraklarınızı ve yer bitkilerinizi oluşturabilirsiniz. Hemen basit bir damla yaprak daha. Bu sefer dikey çıkabilirsiniz. Örneklerini size oldukça fazla çalışacağım. Belleğinize yerleşecek. Hemen basit bir çim örneği gösteriyorum. Bakın. El yazısı gibi atıyorsunuz. Kısaca bugün ne öğrendik? Damla yapraklar ve bunlar küçülecek. 0,3 uca geçtim farkındaysanız. Detayları büyük çizdikten sonra küçültmeye başlayın. Bunlar daha da küçülüp bu kadar inceliğe inecekler. Ne öğrendik? Basit çimleri öğrendik. Burada örneklerini gördüğünüz gibi. Ve damla yapraklarımızın her birini tek tek gördük. Bakın, esli damla yaprağımız, küçük çimlerimiz. Damla yaprak diyorum. Tabii ki bunlar artık
minyatür sanatında çim olarak karşımıza çıkıyor. Küçük çim detaylarımız öğrendik. Kara kalem öğrendiğimiz çim ve yer bitkilerimiz renkli bir şekilde sizlere örnek olsun diye çalıştım. Gördüğünüz üzere çizgisel şekilde çimler, bakın zemin doldurma olarak yaptığımız es veya paralel çizgilerle zemin detayı, taşlarla yapılmış bir zemin detayı. Bunları yine tekrar çizeceğiz. Bakın damla yaprak üçlü çalışmıştık. Gelmiştik yukarı doğru, aşağı doğru ve ortaya renkli bir şekilde zemine eşit yerleştirilmiş damla yapraklı çimlerimiz. Yine çalıştığımız, bakın farklı. Aslında hiçbir değişiklik yok fark ederseniz. Sadece detaylarla ayrıntılar değişiyor. Burada dörtlü yanlara gelmiş, tepesinde noktalamalarla bitmiş bir damla yaprak. Burada bakın damlalar hiç, yukarıdaki çalışmamızda damlalar hiç girmemiş, sadece çimler ve düz çizgiyle yapılmış bir çim. Aynı damla yapraklarla yapılmış, damlalarla yapılmış ikili ve tek çizgili taşla bitirilmiş bir yer bitkimiz. İkili sağlı sollu aşağı yukarı bakan damla yaprakla yer bitkimiz. Bakın bir kuş hareketi gibi yaptığımız 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eslerle yaptığımız zemin çalışmamız. Hemen yine şık bir üçlü damla yaprak ve dik çizgiyle çalıştığımız, damlayla çalıştığımız yer çimimiz. Bakın paralel çizgi ve yan dönüşlü üçgen çizgimizle zemin detayımız. Bunların her biri minyatür sanatımızda dış mekan çalışmasında uygulanıyor. Ruhta boşluk olmadığı gibi zeminde de boşluk yoktur deniyor. Çalıştığımız yer bitkileri ve çimlerimiz orijinal bir minyatürde sizlere göstermek istedim. Bakın dik çizgili, yanlarda üçer tane olan, hatta dörder tane çimlerimiz. Cebrail'in Meryem'e insan suretiyle görünmesi minyatüründe serbest bir dış mekan ve çimlerimiz. Hemen diğer çalışmada çimlerimiz bu sefer noktalı bir şekilde uzayıp devam eden çimlerimiz. Neyi öğretiyorsam ona bakın dediğim bu idi. Şimdi size hemen gösteriyorum. Küçük çimlerimizi turkuaz bir zeminde görüyorsunuz. Hemen diğer bir çalışmada zoomlandığı için daha net görürsünüz. Yağ yeşili bir zeminde altın damla yapraklı küçük taşlarla oturtulmuş çimlerimizi görmekteyiz. Serbest bir minyatür çalışmasında damla yapraklı çimlerimizi görmektesiniz. Koyu zeminde açık renk çalışılır. Bakın açık zeminde de koyu renk çalışılmış çimlerimiz eşit aralıklarla yerleştirilmiş ve zemin dengeli bir şekilde doldurulmuştur. Sizlerden istediğim her ders sonunda öğrendiğimiz konuyla ilgili minyatür sanatında gözlemler yapmanız. Bugün çimleri öğrendik, damla yaprakları öğrendik. Sadece baktığınız minyatürlerde onları görmeye çalışın. Böylelikle bakış açınız daha da gelişecektir. Çimleri oldukça veya yer bitkilerini her klasik çalışmada görmeye çalışınız. Evet, ajanda seven arkadaşlarımız için defterimizi hazırladık. Her bir çim örneğini uygulamaya çalıştık.
Bu çimleri kendi çizdikleri sulu boya çalışmalarının zeminlerinde kullanabilirler. Resimlerinin zeminlerinde kullanabilirler ve böyle doküman amaçlı yeni bir sayfa hazırlayabilirler. Uyguladığımız birçok örnekle yer bitkileri sizlere sunulmuştur. Bugünkü dersimiz bitmiştir. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.